Güne kahvesiz başlayamayanlardan mısınız? Ah, o mis gibi koku, o ilk yudum. Milyonlarca insan için günün vazgeçilmezi. Peki, o çok sevdiğimiz fincanın içinde, o bildiğimiz kafeinden başka neler var acaba? Gelin bu sorunun peşine birlikte düşelim. Evet, hepimiz o canlandırıcı etkisi için, yani kafein için içiyoruz, o kesin. Ama o zengin tadın ve aromanın ardında kahve çekirdeğiyle birlikte tarladan fincanımıza kadar gelen bazı görünmez yolcular da var. İşte şimdi bu kimyasal misafirlerin kim olduğunu bir ortaya çıkaralım. Konunun neden bu kadar önemli olduğunu anlamak için tek bir rakam yeterli aslında. Her gün, evet her gün dünya üzerinde 1 milyardan fazla insan kahve içiyor. Bu gerçekten çılgın bir rakam. Bu da demek oluyor ki kahvenin içindeki en ufak bir bileşenin bile etkisi küresel bir boyuta ulaşıyor. Her kahve fincanın anlattığı bir hikaye var derler ya. Şimdi o zengin lezzetin ardındaki yolculuğa çıkalım ve bu hikayeye istenmeden dahil olan o kirleticilerin nereden geldiğini bir anlayalım. Şunu en baştan netleştirelim. Bu maddeleri kimse kahveye bilerek eklemiyor. Bunlar toprağın kendisinden, tarım yöntemlerinden, hasat sonrası işlemlerden ve hatta paketlemeden kaynaklanabilen kalıntılar. Yani bu tarladaki çiftçiden, bardağınıza servis yapan baristaya kadar bütün zinciri ilgilendiren bir konu aslında. Peki bu potansiyel kirleticiler tam olarak neler? Gelin, kahvenin bu davetsiz misafirlerinin kimliklerini inceleyeceğimiz kirleticiler galerisinde şöyle bir gezintiye çıkalım. İlk sırada pestisitler var, yani bildiğimiz tarım ilaçları. Tabii bunlar kahve bitkilerini hastalıklardan ve böceklerden koruyarak bol ürün alınmasını sağlıyor. Ama işte bu kimyasalların kalıntıları hasattan sonra bile çekirdeklerin üzerinde kalıp fincanımıza kadar ulaşma potansiyeline sahip. Sırada ağır metaller var, kurşun, kadmiyum gibi elementler. Kahve bitkisi bunları büyüdüğü topraktan ve sudan doğal olarak emiyor. Özellikle de o zengin mineralle volkanik topraklarda veya çevresel kirliliğin olduğu yerlerde yetişen bitkilerde bu metallerin miktarı bir tık daha fazla olabiliyor. Bir diğer potansiyel misafirimiz de mikotoksinler. Bunlar ne diyecek olursanız, kahve çekirdekleri nemli veya uygunsuz koşullarda saklandığında üreyebilen bazı küflerin ürettiği toksik maddeler. Özellikle okratoksin A, kahve endüstrisinin çok yakından takip ettiği ve kontrol altında tutmaya çalıştığı bir tür. Ve son olarak akrilamit. Bakın bu diğerlerinden biraz farklı. Çünkü akrilamit kahveye dışarıdan bulaşan bir kirletici değil. O muhteşem aromayı ortaya çıkaran kavurma işlemi var ya, işte o sırada çekirdeklerdeki şeker ve amino asitlerin yüksek ısıyla reaksiyona girmesiyle doğal olarak oluşan bir yan ürün. Pestisitler, ağır metaller, toksinler, tamam liste biraz endişe verici görünüyor olabilir, kabul ediyorum. Ama şimdi en önemli soruya geliyoruz. Bu maddelerin kahvede bulunuyor olması sağlığımız için gerçekten bir risk oluşturuyor mu? İşte şimdi bilimin bu konuda ne dediğine bakma zamanı. Endişeleri anlamak için önce bu bulguya bakalım. Mesela Ulusal Sağlık Enstitülerinin bir çalışması, genel olarak pestisitlere maruz kalmanın Parkinson hastalığı gibi rahatsızlıklarla ilişkili olabileceğini gösteriyor. Bu da konunun neden ciddiye alındığını ve araştırıldığını net bir şekilde ortaya koyuyor. Ancak hemen panik yapmak için acele etmeyin ve şimdi şu tabloya odaklanalım. Bu, hazır kahvedeki ağır metaller için yapılmış bilimsel bir risk değerlendirmesi. Bakın, ölçülen tehlike endeksi sadece 0.0753. Riskli kabul edilen seviye ise 1.0. Arada devasa bir fark var. Yani gerçekteki maruziyetimiz tehlike sınırının fersah altında kalıyor. Ve bu bizi toksikolojinin altın kuralına getiriyor. Bir maddenin bir yerde var olması tek başına risk anlamına gelmez. Asıl önemli olan dozdur, yani miktarı. O meşhur sözdeki gibi doz zehri belirler. Kahvede bulunan bu maddelerin miktarı bilimsel olarak belirlenmiş güvenli sınırların o kadar altında ki bir risk oluşturmuyorlar. Peki nasıl oluyor da bu seviyeler bu kadar düşük kalabiliyor? Cevap, kahve çekirdeğinin fincanımıza gelene kadar geçirdiği yolculukta saklı. Bu süreçler adeta doğal bir arıtma tesisi gibi işliyor. Bakın bu süreç ne kadar etkili. İlk adım olan yıkama, yüzeydeki pestisitlerin %86'sından fazlasını temizliyor. Ardından gelen kavurma işlemi, yüksek ısıyla kalanların neredeyse tamamını yok ediyor ya da buharlaştırıyor. Son darbeyi de demleme vuruyor. Kalan kalıntıların fincanınıza geçmesini %100'e varan oranlarda engelliyor. Risklerin genel olarak çok düşük olduğunu bilmek harika değil mi?
Ama yine de ben en temiz fincanı içmek istiyorum diyen bilinçli bir tüketici olarak kontrolü elinize alabileceğiniz bazı ipuçları da var. Clean Label Project'in yaptığı kapsamlı araştırmalara göre birkaç basit seçim fark yaratabilir. Mesela teneke kutular yerine poşet veya kapsül kahveler genellikle daha az kirletici içeriyor. Kavurma seviyesi de ilginç bir faktör. Testlerde orta kavrulmuş kahvelerdense açık veya koyu kavrulmuş olanlar daha temiz çıkmış. Ve işte en şaşırtıcı sonuç. Organik kahvelerde beklendiği gibi daha az pestisit var ama test edilenlerin tamamında AMPA adı verilen bir madde bulunmuş. Bu çok yaygın bir tarım ilacı olan glifosatın bir yan ürünü. Doğada ne kadar kalıcı olabildiğinin bir kanıtı adeta. Peki ya akrilamit? Araştırmalar, hazır kahvelerdeki akrilamit seviyesinin kavrulmuş çekirdek kahveye göre ortalama 2 kat daha yüksek olduğunu gösteriyor. Ama burada yine dozaj prensibini hatırlamakta fayda var. Her iki türdeki seviyelerde sağlık otoritelerinin belirlediği güvenli limitlerin oldukça altında kalıyor. Tüm bu verileri bir araya getirdiğimizde vardığımız sonuç ne? Oldukça net ve iç rahatlatıcı bir sonuç. Clean Label Project'in test ettiği yüzlerce ürün kategorisi içinde kahve en temizlerinden biri olarak öne çıkıyor. Kısacası bilimsel veriler sabah kahvenizin tadını gönül rahatlığıyla çıkarabileceğinizi söylüyor. Ancak tüm bu analiz aslında bizi daha temel bir soruya getiriyor. İçtiğimiz kahve ne kadar güvenli olursa olsun bir tüketici olarak içinde tam olarak ne olduğunu bilme hakkına sahip olmamalı mıyız? İşte bu üzerine kafa yormaya değer bir soru.